Merhaba. Bugün seninle birlikte ışığı yakalayıp anları ölümsüz kılma fikrinin nasıl doğup geliştiğine bakacağız. Elimizdeki kaynaklar bizi antik zamanlardan alıp ta cebindeki kameraya kadar getiriyor. Bayağı ilginç bir yolculuk olacak. Kesinlikle. Her şey aslında camera obscura ile başlıyor. Yani karanlık oda. Evet, o meşhur karanlık kutu. Aynen. Çok basit bir prensip. Karanlık bir odanın duvarına küçük bir delik açıyorsun. Dışarıdaki görüntü o delikten süzülüp karşı duvara ters yansıyor. Bunu eskiler de biliyormuş ama, değil mi? Tabii. Antik Yunan'dan tut İbni Heysem gibi İslam alimlerine kadar bu prensip biliniyor, hatta üzerine düşünülüyordu. Ama işte görüntü geçiciydi, uçup gidiyordu. İşte kilit nokta burası. O uçucu görüntüyü nasıl kalıcı yapabiliriz sorusu sanırım burada Nicephore Niepce devreye giriyor. Tam üstüne bastın. Niepce. İşin ilginci onun derdi aslında biraz şeymiş, hani çizim yeteneği pek yokmuş. Öyle mi? Evet, litografiyle uğraşırken işini kolaylaştıracak bir yol arıyormuş. Işık benim yerime çizse ya gibi bir düşünce. Mantıklı aslında. Gümüş klorürle falan başlamış denemelere ama kalıcı olmamış, görüntüler kararmış. Sonra o ilginç maddeyi buluyor galiba, şu asfalt gibi olan. Aynen, Yahudi bitümeni, doğal bir asfalt türü, özelliği de ışık alınca sertleşmesi. İnanılmaz. Asfaltla fotoğraf çekmek. Değil mi? İşte bu yöntemle, yani heliografi adını vermişti, güneş çizimi demek, bir dümen sürdüğü bir metal levhaya 1826 ya da 27 gibi evinin penceresinden görünen manzarayı kaydetmiş. İşte o ilk fotoğraf. Le Gras'taki pencereden görünüm. Aynen öyle. Doğadan çekilen ilk kalıcı fotoğraf. Ama ufak bir pürüz var. Nedir o? 2 saat, belki günler sürdü. Günler mi? Şaka gibi. Evet, bir fotoğraf karesi için günlerce beklemek, düşünsene. Zaten fotoğrafın kendisi bile unutulmuş gitmiş, 1952'de tesadüfen buluyorlar tekrar. Tabii. Günler süren pozlama pek pratik sayılmaz. Hiç değil. Demek ki daha hızlı bir şeye ihtiyaç vardı. İşte burada Louis Daguerre sahneye çıkıyor. Ha evet, Daguerre. Niepce ile de bir ortaklıkları olmuştu sanırım kısa bir süre. Doğru, kısa bir ortaklıkları oldu ama Niepce vefat edince Daguerre kendi başına devam etti ve daguerreotipi geliştirdi. İşte bu gerçekten bir dönüm noktasıydı. Neydi farkı peki? Şöyle, gümüş kaplı bakır levhaları iyot buharıyla hassaslaştırıyordu, pozlama çok daha kısaydı ve sonra civa buharıyla gizli görüntüyü ortaya çıkarıyordu. Sonuçlar nasıldı? Müthiş, çok keskin, çok detaylı, yüzeyi ayna gibi parlak görüntüler. 1839'da duyurulduğunda büyük sansasyon yarattı. Özellikle portre için harikaydı. Ama bir dakika, sanki bir eksiği vardı onun da. Kopyalanamıyordu galiba, değil mi? Aynen öyle. Her bir daguerreotipi eşsizdi, tekti, kopyası yoktu. Bu da ilginç. Yani seri üretim yok. İşte tam bu sırada İngiltere'de başka biri, William Henry Fox Talbot, bambaşka bir yoldan gidiyordu. O da kendi kendine deneyler yapıyordu. Onun yöntemi neydi? Ona da kalotip adını verdi. Talbot'ın asıl dehası negatif-pozitif sürecini bulmasıydı. Yani bugünkü sisteme daha yakın. Kesinlikle. Önce gümüş tuzlarıyla kaplı kağıda bir negatif görüntü alıyordu, sonra o negatiften istediği kadar pozitif kopya basabiliyordu. İşte bu çoğaltılabilirlik. Aynen. Görüntüler belki daguerreotip kadar keskin değildi, biraz daha bulanıktı ama bu çoğaltma fikri modern fotoğrafçılığın temelini attı. Ama onun da bir sıkıntısı vardı. Neymiş o? Talbot patent konusunda çok ısrarcıydı. Bu da yöntemin yayılmasını başlarda biraz yavaşlattı. Anladım. Yani bir yanda eşsiz, süper net, daguerreotip, diğer yanda çoğaltılabilen ama biraz daha puslu kalotip. Ne ikilem ama. Tam olarak öyle. Peki fotoğrafı laboratuvardan çıkarıp hani sıradan insanın cebine, çantasına sokan kim oldu? O meşhur siz düğmeye basınca. O isim George Eastman. Markası da Kodak. Eastman'ın olayı fotoğrafı basitleştirmekti, kitlelere yaymak. Nasıl başardı bunu? 1888'de Kodak adıyla bir kamera çıkardı. İçinde rulo film vardı, kullanımı çok basitti. Sloganı da dediğin gibi, siz düğmeye basın, gerisini biz hallederiz. Çok iyi sloganmış, değil mi? Kamerayı kullanıyordun, 100 poz çekince fabrikaya yolluyordun, onlar filmi banyo edip fotoğrafları basıp kameraya yeni film takıp geri gönderiyorlardı. Müthiş bir hizmet.
Ardından 1900'de Brownie modeli geldi. Çok daha ucuzdu. İşte o zaman fotoğrafçılık gerçekten halka indi. Herkesin yapabileceği bir hobi oldu. Ve oradan sonra sanki işler iyice hızlandı değil mi? Teknoloji aldı başını gitti. Hem de nasıl? Eastman'ın bu hamlesiyle birlikte yenilikler art ardına geldi. 35 milimetre film standart oldu. Kameralar küçüldü. Leica gibi efsaneler çıktı. SLR makineler falan. Evet, tek lensli refleks kameralar, SLR. Vizörden ne görüyorsan onu çekiyordun. Sonra renkli film geldi, Kodachrome gibi. Dünyayı renklendirdi resmen. Polaroid'i unutmayalım. Anında fotoğraf. Tabii, o anında sonuç alma büyüsü. Ve en sonunda dijital devrim, Kodak mühendisi Steven Sasson'un 1975'teki o ilk prototipiyle başlayan. Aynen öyle. DSLR'lar, kompakt makineler, şimdi de telefonlar. Vay be, kamera obscura'nın o karanlık loş odasından saniyenin binde birinde çekim yapıp anında paylaşabildiğimiz bugüne. Ne yolculuk ama. Gerçekten öyle. Başlangıçtaki o temel sorunlar vardı ya, kalıcılık, hız, kopyalanabilirlik. Evet, Hepsi bir sonraki adımı tetikledi, itici güç oldu. ışığı yakalama arzusu hep aynı kaldı aslında. Kesinlikle. Sadece yöntemlerimiz, araçlarımız inanılmaz derecede gelişti ve değişti. Peki sana bir soru. Bu kadar kolay, bu kadar anlık görüntü üretebilmek, sence bu durum bizim dünyayı deneyimleme ve anılarımızı saklama şeklimizi nasıl değiştirdi? Güzel soru. Artık her anı belgelemeye çalışırken belki de o anın kendisini mi kaçırıyoruz acaba? Ne dersin? Belki bir sonraki sohbetimize kadar sen de bunu bir düşünürsün.